Elinde bir saz, dilinde halkın derdi, sadece bir ozan değil, milyonların sesi, bir ülkenin vicdanı olmuş bir adam. Peki kimdi bu adam? Gelin Türkiye tarihinin en önemli halk ozanlarından Aşık Mahzuni Şerif'in o inanılmaz hayat hikayesine birlikte bakalım. Adıma çok layık olmuşum. Bir milletin suçsuz mahkumuyum. Diplomasız vekiliyim. En kötüsü de suçlu bir ozanım. Onun mirasını anlamak için her şeyden önce kendi sözlerine kulak vermemiz lazım. Onu harekete geçiren şey neydi? İşte buydu. Herhangi bir grubun değil, haksızlığa uğrayan kim varsa işte onun ozanı olmak. Mahzuni'nin o devasa mirasını anlamak için gelin her şeyin başladığı yöre gidelim. O küçük Anadolu köyüne, yolculuğunun ilk adımına. Her şey o Karakuru oğlan olarak başladı. Düşünün, köyünde okul bile yok. Bu yüzden önce medresede Kur'an okumayı öğreniyor, sonra modern eğitimle tanışıyor. Ama onun kaderini çizen şey, amcalarının elinde gördüğü ve sesine aşık olduğu o enstrüman olacaktı: saz. Ama şunu netleştirelim. Mahzuni sadece bir şarkıcı, bir müzisyen değildi. O yüzlerce hatta binlerce yıllık bir geleneğin, ozanlık geleneğinin ta kendisiydi. Ozanlar ne yapar bilir misiniz? Onlar bir nevi halkın yürüyen gazetesi, hafızası, vicdanıdır. Güce karşı gerçeği haykırmak onların en temel görevidir. İşte Mahzuni de bu görevi devralmıştı. Peki o köyden çıkan genç çocuk nasıl oldu da ülkeyi sarsan bir protesto sesine dönüştü? Gelin şimdi Mahzuni'nin kendisine sunulan sıradan hayatı reddedip sanatı ve aktivizmi seçerek kendi patikasını nasıl çizdiğine bakalım. İnsan sevgisi olmayan bir toplumda hiçbir zaman insan sevgisine eğilmeyen dinde hiçbir zaman ne hak neticesi ne de halk neticesi olur. En güzel şey insan sevgisidir. Hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri askeri okulda yaşandı. Oradaki düzeni, sisteme eleştiren şiirler yazdığı için okuldan atıldı. İşte o an Mahzuni için bir seçim anıydı. Kılıcı yani tüfeği bırakıp sazı seçtiği an. Kendi deyişiyle silah yerine sazı, disiplin yerine çiçeği kucakladığı an. 1960'lara geldiğimizde ünü öyle bir yayılmıştı ki, düşünün halk müziğinin yaşayan efsanesi Aşık Veysel bile onu gördüğünde haksızlığa başkaldırının sembolü olan o büyük ozan Pir Sultan'a benzetmiş. Bu gelen Pir Sultan olmalı demiş. Bu onun ne kadar büyük bir ruh taşıdığının devlerin bile fark ettiği bir işaretiydi. Ve onun müziği asla havada kalan soyut bir müzik değildi. Tam tersine 60'lı 70'li yılların o çalkantılı Türkiye'sinde yaşanan her şeyin tam ortasındaydı. Sazıyla ve sözüyle feodal ağalara, işçiyi sömürenlere, yozlaşmış politikacılara, kısacası halkın canını yakan ne varsa ona karşı savaştı. Tabii güce karşı bu kadar korkusuzca konuşmanın, bu kadar dik durmanın ağır bir bedeli olacaktı. Mahzuni de bu bedeli ödemekten bir an bile geri durmadı. İşte en somut örneklerden biri Erim Erim Eriyesin türküsü. Sözleri o kadar etkili, o kadar keskindi ki doğrudan dönemin başbakanına hakaret ettiği gerekçesiyle kendini demir parmaklıklar ardında buldu. Yesin seni yılan çayan, erim erim eriyesin, sürüm sürüm sürünesin. Ama bu baskılar, bu hapisler onu yıldırmadı. Tam tersine bakın ne diyor? Hapishane kapısı bana komşu kapısı gibi oldu. Bu söz onun ne kadar dirençli olduğunun ve mücadelesinde hapsin artık hayatının bir parçası haline geldiğinin en net ifadesi. Yaratıcılığı duvarlar arasına sığdırılamıyordu. Hapishanedeki anılarından belki de en bilineni, en meşhur şarkılarından biri olan Amerika Katilini bestelerken hücre arkadaşı kimdi biliyor musunuz? Efsanevi yönetmen Yılmaz Güney. Anlatılanlara göre Güney bulaşıkları yıkarken tempo tutmuş, Mahzuni de o ritimle bestesini yapmış. İşte sanatın ve dayanışmanın baskı altındaki gücü. Yıllar geçti, Türkiye'nin üzerinden fırtınalar geçti ve ülkenin siyasi iklimi değiştikçe Mahzuni'nin sanatı da yavaş yavaş evrildi. Protesto ateşi zamanla yerini daha derin, daha zamansız bir felsefeye bıraktı. Özellikle 1980 askeri darbesiyle birlikte Türkiye'de siyasi ifade neredeyse imkansız hale geldi. İşte bu yeni ve baskıcı dönemde Mahzuni sanatında bir rota değişikliğine gitti. Doğrudan politik eleştiriler yerine köklerine, gençliğinde öğrendiği tasavvuf felsefesine döndü. Artık eserlerinde varoluş, ölüm, maneviyat gibi daha derin konuları işliyordu.
Ve işte bu dönemde söylediği şu söz, onun vasiyetini ve hayata bakışını anlamamız için adeta bir anahtar. Ölümü bir yok oluş olarak değil, bir dönüşüm olarak görüyordu. Toprağa, suya, bir çiçeğe dönüşeceğine inanıyordu. Bu vasiyet aslında onun bütün bir yaşam felsefesinin bir özeti gibi değil mi? Ölümünde bile halkına hizmet etme arzusu, dua yerine kendi türkülerinin çalınmasını istemesi, mezarının üzerine bir bostan ekilmesine ve oradan geçen aç yolcuların karnını doyurmasını dilemesi. Gerçekten olağanüstü. Peki tüm bu inanılmaz hayat hikayesinden bizim çıkarmamız gereken ne? Bütün bunlar bugün bizim için ne ifade ediyor? Mahzuni Şerif bize şunu gösterdi. Bazen tek bir sanatçı elinde sadece bir saz ve dilinde gerçeklerle koca bir ulusun vicdanı haline gelebilir. Onun mirası sanatın otoriteye nasıl meydan okuyabildiğinin ve en karanlık zamanlarda bile nasıl bir umut ışığı olabildiğinin kanıtıdır. Ve sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Nasıl oluyor da bir sanatçının sesi, bedeni bu dünyadan göçüp gittikten yıllar sonra bile bir halkın ruhunu beslemeye, onlara ilham vermeye devam ediyor? İşte Mahzuni'nin türküleri bugün bile adaletsizliğe karşı birer marş olmayı sürdürüyor. Ceyhan olur taşa taşa giderim, gülüm giderim, canım giderim, kurban giderim. Irmak olur taşa taşa giderim, kurban giderim, canan giderim.